Merhaba sevgili oğlaklar. Şubat ayına hoş geldiniz. Bolluğu, bereketi ve neşesiyle sizleri bulsun. Öncelikle Şubat ayı oldukça yoğun, zorlu bir Şubat ayına girdik. Güneş tutulmamız var. Merkür retromuz var. Uranüs de ileriye doğru gidecek. Bakalım sizleri nasıl etkileyecek sevgili oğlaklar. Özellikle para diyorsunuz. Bu ay para konuları çok aktif olacak. Ve tabii ki hemen şöyle bir 2 Şubat'a bakalım. Aslan dolunayıyla giriş yapıyoruz. 01.09'da Türkiye saatiyle olacak sabah saatlerinde ve tabii ki Berat kandilimiz. İyi kandiller diliyorum. Hepinize güzel mübarek kandillerimiz olsun. Ve yürekli aslanın yanlış yerlerde çıkışlarına dikkat diyoruz. Aslan dolunayı sizin için tam 8. evde gerçekleşecek. Para, dışarıdan gelen paranız, bankalar, krediler, yatırım kaynaklarınız, alacaklar, verecekler. Bir yandan para geliyor, bir yandan para çıkıyor, bir yandan para ve masraflar konusunda çok fazla etkin bir şekilde çalışacak. Özellikle borçlarınızı yapılandırmada duygusal olarak sizi çok yükseltebilir sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Duygusal anlamda birazcık sizi zorlayacağı benziyor. İç dünyanızda parayla ilgili, güvenle ilgili, kendinizi ve maddi varlığınızı sağlamlaştırmakla ilgili aslan burada etkisini arttırıyor. Duygusal tepkileriniz bu sürede artabilir sevgili oğlaklar. Tabii ki Mars'la karşıtlık yapacak. O yüzden de aslında karşıt evinde bu ay demiştik ya para diye paranızın bazı nedenlerden dolayı elde olmayan nedenler diyelim masraflar, harcamalar, ekstra bir takım maddi durumda yani maddi çıkışlar söz konusu olabileceğini söylüyor. Maalesef keşke daha güzel şeyler söyleyebilsem ama burada ikili ilişkilerde tabii ki işin içine dahil. Ortaklıklar, bir takım işlerle ilgili yeni bir oluşumlar içine girebilirsiniz ve bu yeni oluşum ister istemez burada bir takım ihtiyaçlarınızı arttırabileceğini gösteriyor. Yine ikili ilişkilerde baktığımızda duygusal anlamda karşı taraftan anlaşılır olmak, takdir görebiliyor olmak, emeklerinizin görülmesini istemek, burada derin olarak ihtiyaçlarınızı da keşfedeceğiniz bir sürede olacaksınız. Tabii ki burada Aslan dolunayı biraz cesur ifadeler demiştik. Hani yanlış yerlerde çıkışlara dikkat diye. Burada elinizde olmayan sebeplerle evet maddi masraflar olabilir ama öte yandan duygusal anlamda maddi varlığınızı korumak adına bir takım girişimler, işte kendi içinizde inat ettiğiniz belki vazgeçmediğiniz o oğlak inadı vardır. Biraz orada bırakmak istediğiniz konulara da işaret ediyor olacak. Tabii ki öte yandan 8. ev içsel yönden korkular, endişeler evidir aynı zamanda. Burada üstesinden gelmek için aslanın o güzel enerjisi size destek olacaktır. Güçlü bir koruma sağlayacaktır. Kendinizi derinden keşfedebileceğiniz bir noktada hareket edecek. Ay aslanda endişeleriniz hani böyle parasız kalmak, işte başarısız olmak, elinizden çıkanın paranın tekrar yerine gelmeyeceği gibi böyle karamsar düşünceler yerine o aslanın enerjisiyle güzel, koruyucu, güzel bir noktada hareket ediyor olacak. Yine para ile ilgili baktığımızda varlığınız, malınız, mülkünüz üzerinde önemli gelişler ve gidişler demiştik hareket ediyor olacak. Tabii kimi oğlaklar için gelecekte alacakları parayı değerlendirmek üzere de çalışacak bu aslan dolunayı. Bu, tabii ki hepimizin haritası farklı, buraya gelen açılar, gezegenler varsa daha farklı etki edecektir. Paranızı büyümek ve geliştirmek adına geçmiş hataları da geçmişte bırakacağınız, oradan daha ileriye doğru hedef alacağınız bir noktada olacak aslan dolunayı. Sağlık konularında kalp ve kalp sağlığınıza lütfen çok dikkat sevgili oğlaklar. Sağlık konusu da Ay Aslan'ın 8. evde geçişinde ifade ediyor. Kan dolaşımı, bağışıklık sistemi, burada dikkat etmeniz gereken konular varsa kronik olarak lütfen üstüne düşün. Yine ateşli salgın hastalıklara karşı açık olabilirsiniz der. Eklemler, göz sağlığı, bir takım enfeksiyonel hastalıklara, cinsel hastalıklara açık olabileceğiniz bir süreyi de işaret ediyor. Buralara lütfen çok dikkat sevgili oğlaklar. Ve 4 Şubat artık
Uranüs Boğa burcunda ileriye gidiyor olacak. Uranüs 5. evdeydi. İşte hobileriniz, çocuklarınız varsa çocuklarınız, ev hayvanlarınız, bunların üzerinde geri giden bir Uranüs vardı. Tabii ki toplumla ilgili, hayvan hakları ile ilgili, yine para ve somut değerler yaratmakla ilgili çalışıyordu Uranüs bu alanda. Tabii artık ileri hareketine geçecek. Bu da aktivitelerinizi canlandırabilir. Geçmiş hobilerinize geri dönebilirsiniz. Çocuklarınızın gündemleriyle ilgili yeni gelişmeler içine dahil olabilirsiniz. Gündem böyle hızlanıyor olacak sevgili oğlaklar. Karar verdiğiniz tabii ki konularla ilgili yatırımlar, para, hobi, aktiviteler, çocuklarınızın gündemleri, bunlarla ilgili fırsat bulamadığınız konuları da canlandırmaya başlayacak. İkili ilişkilerde de ilginç sürprizler, karşılaşmalar, aşk ve flört konularında değişik farklı konularda daha kalıcı etkilere doğru ilerleyecek. Tabii ki tamamlanacak bir yandan da Uranüs son derecelerde ikizlere gidiyor olacak çünkü. Burada tabii ki para konularında acele etmemekte fayda var. Fakat burada alacak verecekler Uranüs'ün ileri hareketiyle, yani 4 Şubat ve sonrasında canlanmaya başlayabilir. Ve 7 Şubat Merkür Balık, 10 Şubat'ta da Venüs Balık'ta olacak. Venüs Balık'ta yücelimde olduğu yerde güzel günler, empatik günler, duygusal yoğunluğumuzun arttığı günler. Sizin için Balık 3. ev demek. Burada bazı fikirleriniz değişebilir. Merkür çünkü burada Uranüs'le kare yaparak devam edecek yolculuğuna. Burada Uranüs'le bir karşılaşması var. Bazı yeni haberler, değişen haberler, yeni gündemler oluşabilir. Öte yandan duygusal olarak çok empatik, sezgilerinizin çok güçlendiği yerde olacaksınız. Siz sevgili oğlaklar gerçekten kimi zaman 12'den vuran duygularınızla ve tabii ki burada gelecek haberlerin güvenilirliğiyle ilgili çok güçlü çalışacak. Burada parasal konularda yine harcamalara, beklenmedik harcamalara yine bir vurgusu var. Burada Uranüs'ümüzün ve Merkür'ümüzün bazı konularda aslında güzel haberler alırken, öte yandan da burada beklenmedik bazı harcamaları da yine işaret ediyor. Bu süreye lütfen dikkat bu anlamda. Ve 12 Şubat'a baktığımızda Merkür Venüs Kuzey Ay düğümü çok güzel kavuşum yapıyor olacak. Özellikle ikili ilişkilerde güzel olumlu haberler alabilirsiniz. Lilith'imiz bu anda şu an dakikalarda Yay burcunda ilerliyor olacak ve bu da hayalleri yaratma yeri. Yani siz yapmak istediğiniz projelerle ilgili, geliştirmek istediğiniz işlerle ilgili, yakın çevrenizle konuşmak istediğiniz konularla ilgili ilerletmede güzel bir motivasyon, ivme sağlayacağını gösteriyor ve kalıcı etkiler için, ilerleteceğiniz kalıcı etkiler için iyi bir gözlem gücüne sahip olacaksınız. İçsel olarak da aynı şekilde, aynen bir empat gibi demiştik zaten. Yine aile, çevreniz, buradan güzel haberler alabilirsiniz. Bu anlamda konuşmalarınız çok etkin, iletişiminiz adeta konuşarak para yaratıyor gibi olacaksınız. Güzel, olumlu konuşmalar, motive etmeler, çevrenizde güzel destek almalar, yine iş bağlantılı olduğunuz kişilerle konuşarak, olumlamalar yaparak adeta güzel noktalara çekiyor olacak sizlere. Ve 14 Şubat Satürn Koç burcuna geçecek, 0 derecede tarihi bir geçiş diyoruz burada ve Neptünle beraber ilerliyor olacak. Gerçekten çok kuvvetli. Bunu yayın olarak çekmiştim, YouTube kanalımda bulabilirsiniz daha detaylı bir şekilde ve en çok etkilenen kuşakta olacaksınız sevgili oğlaklar. Satürn, Neptün, Koç burcu 0 derecede hayatınızda yeniliyor adeta. Yaşamda özellikle yepyeni sınavlar, yepyeni konular, karmik ve kadersel olarak yeni bir döngüye geçiyorsunuz. Evinizi değiştirmek, düşüncelerinizi tamamen farklı bir noktaya taşımak, aile bireylerinin gündemleri, bunlarla ilgili yepyeni bir süreçte olacaksınız ve Satürn artık diyecek ki yeni sorumluluklar veriyorum, yeni düzenler getiriyorum. Burada hayatını, yaşamanı, en derindeki içsel yapmak istediğin konuları yeniden yapılandır diyecek ve tabii ki aile içinde aile kökleri, burada yeniden bir şeyleri inşa edeceğiniz bir sürece başlayacaksınız. Bambaşka tercihler, belki bambaşka iş hayatı, bambaşka bir noktaya çekiliyor olacaksınız. Çok uzun vadede devam edecek bu. 2,5 yıl devam edecek. Bunu yayınımdan bakabilirsiniz. Tabii ki sizin yönetici gezegeninizde olduğu için çok fazla etki alanında olacaksınız. Zaten Mars çok aktif bu yıl. Ve 17 Şubat parçalı güneş tutulmasına geldik. Bir yeni ay. Türkiye saatiyle 15'te öğleden sonra olacak. Ani etkilerle gelen zorlu, yıkıcı bir güneş tutulması dedik. Aman gözünüz korkmasın, ama önemli bir güneş tutulması, tarihi sıfırlanma ile beraber ilerleyeceği için çok değerli ve kıymetli ve sizin için ikinci evde olacak sevgili
Oğlaklar ve yükselen oğlaklar, çok pardon. Ve tabii ki burada ikinci evde oluşu, yine para demiştik. Para yaratmak, öz varlığınız, kişisel değerleriniz, malınız, mülkünüz, sahip olduğunuz konular, ev, emlak, kadersel yepyeni bir başlangıca işaret ediyor. Hayırlısıyla, bolluğuyla gelsin, güzel fırsatlarla gelsin. Sizi paradan özgürleştirecek yine kovanın etkileri. Paraya bağlı olmamak, kendi değerlerini yaratmak, kendi değerlerimi şu zamana kadar neyin üzerinde yarattım diye önemli sorular soracak bu güneş tutulması ve para önünüzde oluşacak bu etki yeni gelişmelere, hareketli günlere doğru sizi ilerletecek. Tabii ki bu sürede paranızı korumanız çok önemli. Bakın 6 aya yayılan bir süreçten bahsediyorum. Bu sürede paranızı yatırdığınız yere, gelişmelere, hareketli günlere doğru geçiyor olacağız. Şimdi bu yayını izlediniz ve biliyorsunuz. O yüzden masrafları arttıran değişik sistemlere, kolektif olarak farklı sistemlere geçtiğimiz bir süreçteyiz. O yüzden malınız, mülkünüz, eviniz, tüm değerli eşyalarınız bu dönüşüm etkisinden etki alıyor olacak. Masraflar, harcamalar, beklenmedik etkilere karşı tetikte olmanız gereken bir güneş tutulması. Yine emlak, gayrimenkul, bu alanda ani gelişmeler, ev değiştirmeleri, yer değiştirmeleri, satış, pazarlama, bu gibi konular çok aktif. Yeni gelir kapısı bulma, mevcut kaynaklarınızı daha verimli hale getirme. Burada da fırsatlar, yeni yollar bulabilirsiniz. Kendi kazançlarınızı değerlendirmede derinden anlama noktasında olacaksınız. Çünkü Plüton kovadan geçiyor. Ve tabii ki yatırım kaynakları, harcamalar, alışılmışın dışında bir takım etkiler içinde olacaksınız. Hayırlısıyla gelmesini temenni ediyorum. Ve ikili ilişkilere baktığımızda önemli farkındalıklar ve değişimler geçiriyorsunuz. Yeni kişilerle yeni bağlantılar kurarken hali hazırda olan ilişkinizde bambaşka bir boyuta taşıyacağını gösteren önemli bir güneş tutulması olacak. Adeta eski yapıları yıkacak. Satürn biliyorsunuz yine güneş tutulmasının yönetici gezegeni ve Uranüs de tabii ki diğer modern yöneticisi ve Uranüs'e dik açıda olacak bu güneş tutulmasında. Bu ne demek? Tabii ki burada eski yapıları yıkıp hem maddi hem manevi, karmik ve kadersel olarak yepyeni bir düzeni size açacak. Uranüs etki alanı demiştik. Maddi konular dik bir açı yapıyor. İniş çıkışlar yaşanabilir. Tabii ki çıkış olsun inşallah diyelim. Aşk ve çocuklarla ilgili beklenmedik konular ve gündemler olabilir. Yaratıcı ve alışılmışın dışındaki yeteneklerinizi sergileyerek buradan fırsat çıkarabilirsiniz der. Yalnız riskli yatırımlar için hiç uygun değil. Evet, sağlık konularına bakalım. Sağlık konularında kalp sağlığınız çok etkin. Kalp ve kalp sağlığı, beden dolaşım sistemi, bedeninizde bağışıklık sistemine çok önem vermelisiniz. Ve tabii ki gerginlikler, huzursuzluklar. Elektrikli bir atmosfer olacak bu sürede. Lütfen sevgili oğlaklar, öfkeye, sinire, uyku düzenine, beslenmeye çok dikkat edin bu sürede. Tam 2-8 aksınız çalışıyor olacak. Bağışıklığınızı kuvvetlendirin. Özellikle ateşli hastalıklara karşı bedeninizi lütfen güçlendirin. Bu süre zarfında hayırlısıyla gelsin, güzellikleriyle gelsin. Umarım paranızdaki bu dönüşüm daha iyi, daha bollu, daha bereketli günlere fazlalaşmasını sağlar paranızın diyelim. Ve 18 Şubat Güneş Ay Balık burcunda Venüs'le beraber kavuşacak. Yani Güneş artık Balık burcuna 3. evinize ilerleyecek. 19 Şubat zaten Ramazan ayımız başlıyor. Biraz daha böyle ruhani, empatik, şefkatli, sezgisel bir noktada olacak. 3. eviniz etrafınızdaki kişilerle ilgili güzel, olumlu haberler, güzel etkileşimler aldığınız bir süreçte olacaksınız. Aklınızdakileri ortaya çıkartmak, etrafınızdaki kişilerle sosyalleşmek için çok güzel bir yerde olacak. Ve 22 Şubat 23 Şubat ayın en verimli, en şanslı günleri kullanın, değerlendirin. Tam 3. evinizde Venüs balıkta Jüpiter'le çok güzel üçgen yapacak. Güzel ikili ilişkilerin başlangıcı, ailenizdeki güzel bağların kurulması, iş ve ortaklıkta güzel, etkin, kalıcı, bereketli bağlar kurmak için çok verimli zamanlar. Ve tabii ki Güneş Fallout kavuşumu çok güzel. Aynı zamanda mistik ve ruhani yönden çekildiğiniz noktaları da anlatıyor. Ve tabii ki baş melek, uyanışın sembolü baş melek Cebrail'i tanımlıyor. Sosyal medya, internet, konuşmak, konuşarak para yaratmak, bunlar da çok ileri seviyede çalışacak sizler için. Bu süreci kullanabilirsiniz. Sizin için özellikle 18 ve 19 Şubat günlerine baktım. Çok güzel gelişmelere açık. Bu günleri lütfen kullanın sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar.
Ve ayın en kötücül günlerine geldik. 26 Şubat'tan itibaren ayın en kötücül günleri başlıyor. Merkür Balık burcunda retro yapmaya başlıyor. Tam 3. ev demiştik. Fakat bu defa Merkür retrosu bir şeyleri tamamlamak için gelecek. Yani geçmiş belki ailevi konular, geçmiş işle ilgili tamamlanmalar, yeni bir işe belki başlayacaksınız. Oradaki sözleşmeler tamamlanıyor. Yine tabii ki bu süreçte Merkür retro yaptığı için yanlış anlamalar, manipülasyonlar, yanlış bilgi akışı da söz konusu olabilir. Karşılıklı iyi dinlemek önemli olacak. Ve 27 Şubat en zor gün. Mars Uranüs'te dik açıyla bağlanıyor. Parasal konularda sizin için özellikle ve sağlık konularında çok aktif olacak. Burada tabii ki yanlış anlaşmalar demiştik. Merkür de retro hareket ediyor. Burada masraflar yapabilir. Bu sürede hobileriniz, ekstra para çıkışlarına lütfen dikkat. Burada biraz düşündüğünüzden fazla masraf çıkartabilirim der ayın sonunda. Kazalar, yaralanmalar da açık bir süreçte olacaksınız sevgili oğlaklar. Ayın sonuna lütfen çok çok dikkat. Güzel bir ay olmasını diliyorum. Şubat ayı güneş tutulması, para aksınız, sağlık aksınız üzerine çok dikkat. Paranızı geliştirdiğiniz konulara dikkat. Yepyeni dönüşümler, fırsatlar, yeni olayları geçiyorsunuz. Bolluğu, bereketi ve neşesiyle gelsin. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.